Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz ufak bir rahatsızlığımdan dolayı uzun süredir video çekemiyordum. Artık daha iyiyim. Çoğu kişi de sordu. Çok teşekkür ederim. Ancak sesimde hala kısıklık ve bozulmalar olabilir. Onun için şimdiden tekrardan özür diliyorum. Bugün özel bir video çekmek istedim. Çünkü piyasalar geri geliyor. Amerikan borsaları da geri geliyor. Kripto paralar da geri geliyor ama Bitcoin'deki geri çekilme benim için önemli bir geri çekilme olduğu için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi Bitcoin'e bakacak olursak isterseniz hikayenin başına dönelim. Ne zaman ne oldu? Şuradan bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz şurada yaklaşık 110 binlerden sonra bir düşüş trendine girmiştik. Düşüş trendi nelerden oluşuyordu? Düşük tepeler ve düşük diplerden oluşuyordu. Gördüğünüz gibi burada düşük tepeler ve düşük diplerden sonra şurada yüksek bir tepe aldık ve bundan sonra da boğa piyasası başladı. Trendi aslında bu şekilde çizdiğinizde çok rahat görebiliyorsunuz. Şu bölgenin üstünde, yani 89 bin doların üstündeki kapanışlarda boğa piyasasının başlayacağını söyleyebilirdik. Burada da zaten tek mumda hacim de fena değil. Yaklaşık 93 binde artık boğa piyasasının başladığından en azından trend dönüşü anlamında emin olmuş olduk. Peki şimdi bu başlayan boğa piyasası nasıl devam ediyor? Şimdi ona bakalım. Yaklaşık 75 bin dolardan 112 bin dolara kadar hızlı bir yükselişimiz oldu. Tabi bu aralarda bazı konsolidasyon bölgeleri oldu. Bull flaglerle geldik bu bölgeye ama yani çok kısa sürede 112 bin dolara geldik. Sonrasında bir dip aldık. Sonrasında bir şurada daha düşük bir tepe aldık ama burada da sonrasında baktık ki daha düşük bir dip alamadık. Bir konsolidasyon bölgesi oldu burası diyebiliriz. Daha düşük bir dip almadığımız için. Sonrasında gittik. Yüksek bir tepe, yüksek bir dip aldık. Burada artık işler değişmeye başladı. Burada daha yüksek bir tepe alamadık. Tam ikili tepe gibi burada aynı bölgede tepe alıp buradan sert bir şekilde reddi yedik ve şu anda daha düşük bir dip almış durumdayız. Evet, burada neden bahsetmiştik? Bu şekilde düşüşü gördük. Sonra şurada ne dedik? Yüksek bir tepe aldı ve yükseliş trendi başladı. Aslında şu anda tam tersini de burada görebiliyoruz. Yüksek tepeleri aldık, yüksek dipleri aldık ama en sonunda buradaki daha yüksek tepeyi alamayıp daha düşük bir dibe gittik. Aslında burada market yapısı değişmeye başlıyor olabilir. Videoyu çekmemdeki sebep de buydu. Yani şu anda kimse Bitcoin düşecek gibi konuşmuyor ama teknik anlamda bazı alarmlar vermeye başladı. Peki şöyle bakalım, biraz daha yaklaşalım olaya. Evet. Biz buna nerede başladık? Tekrar şuraya bakalım. Burada bir tepemiz var. 123.350. Burası da 123.350. Burada sert ve ciddi anlamda bakın son dönemin en hacimli mumu. Mumu aldık ve şu bölge çok önemliydi. Bu bölge neden önemli? Birinci önemi önceki zirve 112.000'de. Burayı bir kere test etti. Buradan gelip gitti, tepeden red yedi. Bir kere daha test etti. Daha artık yüksek tepeler alamayarak bu bölgenin altında kapanışlar yapmaya başladık. Ben de zaten bunu görünce artık bir short pozisyon aldım. Şimdi market yapısının değişimiyle ilgili elimizde başka ne var? Birincisi 50 günlük ortalamanın da altındayız. 100 günlük ortalamanın da altına yerleşmeye çalışıyor gibi görünüyor. Üstüne attı bir gün ama pek kalamadı. Bugün de sert bir mumla tekrar aşağıya geldik. Evet. Peki bu durumda ne olacak? Bu market yapısı tekrar toparlayıp dönüşebilir mi? Evet, tabii ki olabilir bu. Bu illa buradan düşmeye devam edecek diye bir kural kaide yok. Sadece artık aşağı yönlü risklerin arttığını açıklamak istiyorum. Birincisi 50 günlük ortalamanın üstüne tekrar kapanış almadan bence Bitcoin'e long artık gerçekten riskli. Ama yükselişin devam edebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle artık 123.350 noktasının üstünde kapanış gerekiyor bence. Çünkü buradan bir kere geldi. İkincisinde çok red yedi. Çok ciddi red yedi. Hacimli. Artık burası önemli bir direnç. Yükselişin devamı için buranın üstünde kapanışlar gerekli. Peki aşağıya gelirsek nereye gelebiliriz? Aşağıda da öncelikle şurada bir Fibonacci noktamız var. 107.000'e yakın, 106.774'te. Öncelikle bir burayı test edebilir görüntüsünde. Ama buradaki en önemli destek tabii 200 günlük ortalama. Yani 200 günlük ortalamanın altına atmadığı sürece de çok aşırı da problem görünmüyor olabilir. Yani buraya kadar önce 200 günlük ortalamaya kadar izleyip, ayı piyasası da olsa 200 günlük ortalamaya kadar izleyip
Burada pozisyonları tekrar değerlendirip, burası yatayda da önemli bir bölge görüyorsunuz. Bu bölgeden çok ciddi anlamlarda tepkiler almış yukarıya. Sonrasında tekrar izlemekte fayda var. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'a da bakalım. Evet, Ethereum'da da şu kısadaki yükseleni aşağı kırdı. Şu bölgenin de aşağısında bir short fırsatı yaratabilir. Evet, yaratabilir. Ancak şöyle bir durum var. Fiyat 50 günlük ortalamanın da üstünde, 100 günlük ortalamanın da, 200 günlük ortalamanın da üstünde. Yani Ethereum için durum Bitcoin'deki kadar kritik değil. Ancak evet, burada yine kısa süreli, daha düşük kar hedefli bir mesela trade yapılabilir. Ancak şu anda bütün ortalamaların üstünde olduğu için ve Bitcoin'deki gibi de bakalım. Belki short alırım demiştim ama bu fikrimden şimdilik vazgeçtim. Onun da nedeni şu. Şimdi dalga yapısına burada da bakalım. Bakın. Şimdi buradan biz yükselişe başladık. Burada bir tepemiz var. Burada bir dibimiz var. Tepe, dip. Burada da bir tepemiz var. Gördüğünüz gibi henüz düşük bir dip almamışız. Düşük bir dip nerede alınıyor? Yaklaşık 4000 doların, düz hesap bakacak olursak 4000 doların altında alınıyor. Aynı zamanda 50 günlük ortalama da buraya yakın. Yani burada aslında asıl short bölgesi 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda demek çok çok daha doğru olacaktır. Tabi Bitcoin'de eğer düşüş olursa Ethereum'u da mutlaka etkileyecektir ama şu anda bunun için bir tahmin yapmak tabii ki de güç. Bitcoin ama burada daha net bir pozisyon veriyor. Ben de o nedenle Bitcoin'de pozisyonumu aldım. Evet arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi bakış açım tamamen tekniğe dayalı. Yani işte Tom Lee şunu almış, Michael Saylor bunu almış vesaire, işte şöyle olacakmış böyle olacakmış değil. Yani teknik bize neler söylüyor? Burada artık dalga yapısında bakınca bazı alarmlar var. Fiyat önemli ortalamaların altında. Önemli dibin altında. Önceki zirvenin altında. Yani burada evet, burası short pozisyonu için doğru bir bölge. Buradan alır yukarı, ne bileyim 50 günlük ortalamaya ya da şu bölgelerde tekrar kapanış yapar, stop olursunuz. Bu önemli değil. Ama buradaki şu pozisyon şu anda bence benim doğru olduğunu düşündüğüm bir pozisyon. Aynı zamanda size hep şunu söylüyorum, yani trade yaparken, işlem alırken bir tradersanız tabii ki. Yani yatırımcılık hakkında konuşmuyorum. Bir tradersanız, daha çok traderlara yönelik konuşuyorum biliyorsunuz. Yani söylentilere, haberlere vesaire hiç bakmayın. Hiç önemli değil. Yani kim alıyormuş, kim yapıyormuş hiç önemli değil. Size burada fiyatlar gerekeni söylüyor. Ben artık diyor, şuranın da altına kırdıktan sonra yukarı gitmekte zorlanıyorum diyor. Artık daha düşük bir dip aldım, aşağı gitmeye meyilliyim diyor. Bunları dikkat alarak işlem yapın lütfen. Çünkü size söylentiler, haberler vesaire değil. Emin olun, trader olarak fiyat para kazandıracaktır. Fiyatı takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kısa bir video oldu. Zaten öyle olmasını da istiyordum. Sadece Bitcoin ve Ethereum baktık. Hafta sonu daha iyi olacağımı düşünüyorum. Piyasa analizi videosunu kesinlikle çekeceğim. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Orada birçok hisseye bakıyorum biliyorsunuz. Çoğunda da şimdi grafikler artık değişiyordur. Onları da günceller. Tekrar bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.